Merhaba. Manzara yine güzel. Bugün ama biraz konuşmak istediğim konu milletvekili. Merak etmeyin fazla politikaya girmeyeceğim. Hatta hiç girmeyeceğim. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Hayatınızda hiç milletvekili gördünüz mü? Pek mi? Ama ne işe yaradı diye sorarsanız hiçbir işe yaramadı. Bunlar genellikle hepsi değil. Sadece bazı. Arada bir seçim zamanı geldiğinde dışarıya çıkarlar. Halkın arasına karışırlar. Sanki aramızla ilgileniyorlarmış gibi yaparlar. Seçimden sonra da onları bir daha göremezsiniz. Sizce bu milletvekili gerçekten de gerekli mi? Bir köyde olsaydık, küçük bir köyde olsaydık, diyelim ki içinde 100 nüfus, bir şey, bir şeye mutlaka karar vereceğimiz bir meydanı tutardık ve oynardık. Yani 100 kişiye sorardık, bu işin yapılmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İsteyenler ellerini kaldırırdı. Böylece kaç kişinin isteyip kaç kişinin istemediğini öğrenmiş olurdu. Çoğunluk istiyorsa o iş yapılırdı. Çoğunluk istemiyorsa da yapılmazdı. Ama 85 milyonluk bir ülkede yaşadığımız için bunu bu şekilde yapmak mümkün değil. Ya da en azından eskiden mümkün değil. Ama şimdi artık yapay zeka var. Yani 10 bin tane yorum okuyup yorumlayabilen, kısaltabilen, özet çıkarabilen bir yapay zekamız var. Bu milletvekilinin esas işi yasama yapmak. Yani diyelim ki vatandaşın yararına bir iş yapılacak. Bunun için de yasa çıkarılması gerekiyor. Ne yaparlar? İlk önce yasa taslağını meclise sunarlar. Bundan sonra da meclis ve milletvekilleri bu yasa taslağını oylar. Çoğunluk eğer kabul ediyorsa yasa taslağı kanunlaşması gerekiyor. Bunu şöyle yapsak daha kolay olmaz mı? Milletvekillerini aradan çıkarsak, bir şeyin yapılmasını istediğimiz zaman yasa taslağını biz hazırlasak, hukukçulara hazırlasak, zaten milletvekilleri kendi kendilerine yasa taslağı hazırlamaz. Hükümle değildir. Yasa taslağını birisi 5 dakikalık bir YouTube videosuyla halka sunsa, ondan sonra ne kadar beğeni aldığına baksak, çok beğeni alıyorsa bir de anket düzenlesek. Ama yasa taslağı haline nasıl getireceğiz diyorsanız merak etmeyin. Milletvekillerinin çoğu hukukçulardan oluşmuyor. Zaten yasa taslaklarını da kendileri hazırlamışlar. Bu iş yaptıracakları bir sürü adamlar var. Ondan sonra yasa taslağı haline getirdikten sonra herkesin bir e-devlet uygulaması vardır. Nasıl ki e-devlet uygulamasında bütün kabul işlerinizi yapabiliyorsanız oyla verebilirsiniz. O zaman yasa taslağını e, e-devletle oylamaya sunarız. Herkes sadece e-devlete gelip evet ya da hayır oyu kullanır. Böylece bir yasa taslağının kanuna dönüşümünde belirlemiş oluruz. Şimdi böyle bir durumda milletvekillerine ne ihtiyaç var? Tabii ki arada pek çok güvenlik endişeleriniz olabilir. Yani e-devlette de bu işin ne kadar olacağını bilemeyebilirsiniz ama merak etmeyin. Herhangi bir teknolojik çözümü de vardır. Günümüzde yapay zekalı virüsler var. Ama yapay zekalı virüslere karşı yapay zekalı güvenlik duvarları da var. Yani ortaya çıkabilecek her türlü güvenlik açığının bir de çözümü vardır. Peki, problem o zaman problem teknolojiyle ilgili değilse neyle ilgili? Yasalarla ilgili. Yasal olarak böyle bir şey yapamazsınız. İlla ki bir milletvekili seçmek zorundayız. İlla ki meclise göndermek zorundayız. Onlar da bizim adımıza kanunları oylamak zorundadır. Ne kadar daha böyle? Yani 21. yüzyılda yapay zeka çağında milletvekillerine gerçekten de ihtiyaç var mı? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.